Kabuslar durağına hoş geldiniz. Kabuslar Pazarı. Derinin gözleri açıldığında nefesi kesilmişti. Kalbi, göğsünü yırtarcasına atıyordu. Vücudu buz gibi terle kaplıydı. Pijamaları tenine yapışmıştı. Tavana diktiği bakışları bir süre orada kaldı. Zihni, gördüğü dehşeti sindirmeye çalışıyordu. Odanın içinde tarif edemediği bir ürperti dolaşıyordu. Gecenin karanlığında gölgeler usulca dans ediyordu. Derin, titreyen elleriyle doğruldu. Yine o kabus. Son 3 aydır her gece aynı rüya bir parazit gibi zihnini kemiriyordu. Kendini sonsuzluğa uzanan bir pazar yerinde buluyordu. Ancak bu pazar bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Burada sebzeler, meyveler ya da kumaşlar değil, kabuslar satılıyordu. Hava daima loş, gri ve kasvetliydi. Pazarın labirent gibi uzayan yollarında yürürken, ensesinde beliren fısıltılar, ürpertici bir rüzgar gibi tenini okşuyordu. Tezgahlar, raflarında sıra sıra dizilmiş cam kavanozlar taşıyordu. Kavanozların içindeki görüntüler, dehşetin suretleriydi. Bir adamın son nefesini verdiği boğulma sahnesi, dişsiz bir ağızdan yükselen çığlıklar. Her biri bir başkasının en karanlık kabusuydu. Pazarın derinliklerine indikçe tezgahların ardındaki satıcıların yüzleri silikleşiyor, gözleri karanlık, dipsiz kuyulara dönüşüyordu. Fısıltılar zihninde yankılanarak korku dolu düşüncelerini besliyordu. Tezgahlarda sergilenen korkunç sahneler her seferinde daha da dehşet verici bir hal alıyordu. Dişsiz periler yırtık kanatlarıyla havada süzülerek ufacık kazanlarından gri dumanlar çıkarıp büyüler yapıyordu. Havada asılı duran çirkin ve yaşlı kadın suretleri gözlerini ayırmadan onu izliyordu. Ürkünç gülümsemeleri olan kuklalar kahkahalar eşliğinde ellerini ve ayaklarını ona doğru uzatarak sinir bozucu bakışlar atıyordu. Sessiz çığlıklarla dolu ağızlarını açmış yırtıcı yaratıklar, gözlerinden ayak parmakları çıkan kafalar, dehşet verici bir şekilde hareket ediyordu. Tırnaklarının üzerinde simsiyah saç gibi kılların çıktığı parmaklar onu çağırıyordu. Her adımda kabus daha da gerçekçi bir hal alıyordu. Ve her gece yolun sonunda yüzü olmayan bir adam onu bekliyordu. Geceleri gördüğü kabuslar gitgide daha gerçekçi bir hal alıyordu. Artık rüyasında sadece bir izleyici değil, yaşayan bir varlık gibiydi. Kimi zaman pazarın içinde kayboluyor, kimi zaman satıcılardan kaçıyordu. Pazarın her köşesinde ona ait olmayan anılar canlanıyordu. Bir kadının çaresizce duvara çizdiği semboller, bir adamın hıçkırarak karanlığa karışan figürü. Korkunun iliklerine işlediği bir sabah, alarmın tiz sesiyle irkildi. Yataktan kalkıp aynaya baktığında, göz altlarının mosmor kesildiğini fark etti. Yorgunluk, yüzüne derin çizgiler halinde kazınmıştı. Günlük rutinini sürdürmeye çalıştı. Ancak içindeki huzursuzluk giderek büyüyordu. Çalıştığı reklam ajansındaki meslektaşları onun dalgınlığına anlam veremiyordu. Sonunda en yakın arkadaşı Ayça dayanamayıp sordu. "Seninle haftalardır doğru düzgün konuşamıyoruz. Ne oluyor?" Derin bir iç çekerek cevap verdi. "Garip rüyalar görüyorum. Aynı kabus, her gece. Devasa bir pazar. Ama orada satılan şeyler,
korku dolu anılar. Bunu anlatmak bile garip hissettiriyor. Ayça biraz düşündü. Sonra telefonunu çıkardı. "Belki bir uyku terapistine gitmelisin," dedi ve bir isim önerdi. O gece terapisti araştırırken göz kapakları ağırlaştı. Telefon elinden kaydı ve kendini bir kez daha o pazarın içinde buldu. Ancak bu kez her şey farklıydı. Daha önce sadece bir gözlemciyken, şimdi pazarın kalbi adımlarına karşılık atıyordu. İnsanlar ona bakıyordu. Satıcılar fısıldaşıyor, müşteriler onu işaret ediyordu. Yolun sonundaki yüzsüz adam elini kaldırıp onu çağırdı. Dizleri titriyordu ama ilerlemek zorundaydı. Tezgahın önüne geldiğinde adam ona boş bir kavanoz uzattı. Üzerinde tek bir kelime yazıyordu: borç. Birdenbire zihnine keskin bir bıçak saplandı. Unuttuğu bir şey. Çok önceden yaptığı bir anlaşma. Gözleri büyüdü. Bu ne anlama geliyor?" diye fısıldadı. Adam cevap vermedi. Boş kavanozu tutmaya devam etti. Sonra her yer karardı ve gözlerini açtığında çığlık atarak uyandı. Sabah olduğunda Ayça'nın önerisini hatırladı ve terapistin kliniğine gitti. Terapist onu dikkatle dinledikten sonra derin bir nefes alarak konuştu. "Burası sizin bilinçaltınızın bir yansıması olabilir ya da hatırlamadığınız bir geçmişin izi." Hatırlamadığı bir geçmiş mi? O an içini tarif edilemez bir korku kapladı. "Bunu nasıl anlayabilirim?" diye sordu. Terapist masasından küçük bir ayna çıkardı ve ona uzattı. "Bunu gece yatağınızın yanına koyun. Eğer rüyanızda aynaya bakarsanız, bilinçaltınızın gerçeği açığa çıkarmasına izin verirsiniz." Ancak o anda terapistin yüzündeki garip gülümsemeyi fark etti. Adamın gözleri hafifçe kızarmış. Dudaklarının kenarında belli belirsiz bir titreme vardı. Ofisin içinde tütsüye benzeyen bir koku dolaşıyordu. Ama kokunun içinde yanık et gibi keskin bir alt ton vardı. Duvardaki gölgesi dalgalanıyordu. Tıpkı pazar yerindeki gölgeler gibi. Bu adam normal biri değildi. O gece her zamanki gibi kabuslar pazarında uyandı. Ancak bu kez elinde bir ayna vardı. Titreyen elleriyle aynayı yüzsüz adama doğrulttu. Adamın yüzü birdenbire şekillenmeye başladı. Gözleri belirdi. Burnu, dudakları ve sonra kanı dondu. Bu kendi yüzüydü. Bir çığlık attı ve her şey çöktü. Pazar yeri parçalanıyor, tezgahlar devriliyordu. Fısıltılar, kulakları sağır eden çığlıklara dönüştü. Tezgahların üzerindeki eşyalar yere saçılıyor, cam kavanozlar kırılıyor ve içlerinden çıkan karanlık dumanlar etrafa yayılıyordu. Havada süzülen cadılar, çığlıklarla birlikte kayboluyor, dişsiz periler yırtık kanatlarıyla kaçışıyordu. Kuklaların kahkahaları, tiz çığlıklara dönüşerek bedenleri parçalanıyor, gözler yerlerde yuvarlanıyor, parmaklar, çığlıklar eşliğinde, kanlar içinde tek tek boğuluyordu. Pazar yerinin kaosu her adımda daha da artıyor. Etrafındaki her şeyin yıkıldığını görüyordu. Sanki kıyameti başlatmışçasına her şey yok oluyordu. O an fark etti. O aslında bir müşteri değildi. O pazarın satıcısıydı. Yıllar önce bir anlaşma yapmıştı. Kendi kabuslarını satmak için bu korkunç kavanozlara doldurmuştu. Ama zamanla her şeyi unutmuştu. Pazarsa ona gerçeği hatırlatıyordu. Bilinçaltı ona acımasızca gerçeği haykırdı. Ve o gece ilk kez sonsuz kabuslarından uyanamadı. Gözlerini açtığında artık başka bir yerdeydi. Etrafında yüzü soluk, gözleri boş bakan insanlar dolaşıyordu.
Karanlık sokaklarda yankılanan fısıltılar etrafını sarmıştı. Burası pazarın bir parçasıydı. Artık bir satıcı tezgahının arkasında duruyordu. Elindeki boş kavanozlara baktı. İçini korkuyla dolduran düşünce yavaş yavaş zihnini sarıyordu. Bir şok dalgasıyla düşündü. Kavanozların dolu olması gerekirdi. Rüyaları kabuslara dönüştüren sis bulutları, kötü ruhların dönüp duran dumanları, insan kalbini yiyen sevimli yaratıklar ve dahası kendi rüyaları yoktu. İlk müşterisi ona doğru geliyordu. Ancak içgüdüleri bir şeylerin daha da kötüleşeceğini söylüyordu. Pazarın karanlık köşelerinde yankılanan gölgeler, uzaklardan gelen iniltiler. Her şey daha önce olduğundan daha tehditkardı. İlk kez bir müşteri almaya hazırlanırken içindeki dehşet büyüyordu. Kavanozun içine ilk korkuyu koymak için bir adım attı. Ancak gökyüzü birdenbire karararak pazarın çatısını örttü. Artık geri dönüş yolu yoktu. Sıcak yatağı yoktu. İş arkadaşları yoktu. Sadece bu kabusun içinde yaşam vardı. Dehşete kapılmış halde kendini karanlıktan koruyarak tezgahın altına saklanmak için eğildi. Ta ki kendi ismini duyana denk. Adam korkunç bir kahkahayla ismini avaz avaz bağırıyordu. Derin, 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 derin. Terapistin gerçek yüzü. Terapist yalnızca bir insan gibi görünüyordu. Ancak asıl doğası çok daha eski bir varlığa aitti. O sadece rüyalarla değil, insanların en derin korkularıyla beslenen bir varlıktı. Kabuslar pazarının varoluş sebebiydi. Onun kurduğu ve büyüttüğü bir pazar. Ruhu olmayanlar için bir cennet ama yaşayanlar için bir cehennemdi. Her şey küçük, loş bir odada başlamıştı. O yüzyıllar önce sıradan bir insandı. Fakat içinde hep daha fazlasını isteyen bir açlık vardı. Bir gece ışıkları söndürdü. Eline ufacık bir mum aldı ve ismini 3 kere tersten söyleyip onu çağırdı. Aynada beliren silüet ona bir teklif sundu. Sonsuz bilgi, korkuları okuma yetisi ve zamandan bağımsız bir varoluş. Karşılığında ise ruhunu feda edecekti. Anlaşma yapıldığı an vücudu değişti. Derisi soluklaştı. Gözlerinin içinde derin bir boşluk belirdi. İnsanlıktan uzaklaşıp rüyalarda var olabilen bir iblise dönüştü. Artık yalnızca gölgeler arasında yaşıyor, bilinçaltına sızarak korkularla besleniyordu. Zamanla kendi pazarı oluştu. Kabuslar pazarı. İlk zamanlar insanlar, farkında olmadan borçlandıkları rüyalar karşılığında orada korkularına karşılık alıcı ya da satıcı oluyordu. Lakin bir süre sonra bu korkular yetmemeye başladı. Daha çoğunu istiyordu. Daha çok çığlık, daha çok ürkek kalp. Ama artık hiçbiri karnını doyurmuyordu. Gerçek bir ruh yemek istiyordu. Ruhların tadına bakmak, onları bir tatlı gibi yavaş yavaş tadını çıkartarak tüketmek istiyordu. İnsanları kandırmak kolaydı ve ilk avını avladı. Yedikçe daha da güçleniyordu. Bedeni şekil alıyor, insan gibi konuşabiliyor, hatta onlar gibi empati yapabiliyordu. Bu maskeyi kullanarak daha çok satıcı elde ediyordu. Terapist halinde zavallı insanlara yardım ediyormuş gibi görünüyor ama gerçekte onları pazara çekiyordu. Ruhlarını yavaşça tüketiyor, korkularını birer ticaret malzemesine dönüştürüyordu. Hem ruhlarını hem de maddiyatlarını ele geçiriyordu. Derin ve iblis. Yıllar önce Derin kendisini bir çıkmazın içinde bulmuştu. Umutsuzluk ve çaresizlik içinde
bir çözüm aramaktan başka çare bulamıyordu. Her gece kabuslarla boğuşmak onun için dayanılmaz hale gelmişti. Bir gece eski bir kitapta iblisle bir anlaşma yaparak dileklerinin gerçekleştiğini duymuştu. Korkmasına rağmen başka seçeneği kalmadığını düşünerek iblisi çağırmaya karar verdi. İblis karanlık ve sisli bir ortamda belirdi. Gözlerinde alevler parlıyordu ve sesinde derin bir yankı vardı. "Ne istersin ölümlü?" diye sordu iblis. Sanki derinin çaresizliğini hissediyormuş gibi. Derin titreyerek cevap verdi. "Kabuslarımdan kurtulmak istiyorum. Her gece peşimi bırakmayan korkularla başa çıkmak için yardıma ihtiyacım var." İblis, alaycı bir gülümsemeyle, "Kabuslarından kurtulmak istiyorsan, bedelini ödemek zorundasın. Sana huzurlu uykular vereceğim. Ancak zamanı geldiğinde pazarımda çalışmanı istiyorum," dedi. Derin bir an duraksadı. Bir yerde çalışamayacak kadar küçüktü. Ama kendine güveni tamdı. Ne kadar zor olabilirdi ki? Ancak kabuslarını düşündüğünde başka bir çıkış yolu olmadığını fark etti. Derin, çocukluğunun verdiği cesaretini toplayarak iblisin teklifini kabul etti. İblis, anlaşmayı mühürlemek için elini uzattı. Derin de elini uzatarak iblisin eliyle birleştiğinde bir ateş çemberi etraflarında döndü ve sözleşme tamamlandı. Son karşılaşma. Derin, iblisin karşısında durmuş, onun kahkahalarla tezgahın önünde duruşunu izliyordu. İblis, "Ne kadar korkutucuyum değil mi?" diyerek alaycı bir şekilde güldü. "Neredeyse seni unutmuştum. Ofisime gelmeseydin, hala dünyada olabilirdin. Ama adalet seni bana gönderdi." Derin, yaptığı anlaşmayı hatırladıkça içine bir kasvet çöktü. Sert bir ses tonuyla, "Kavanozlarım boş, hepsinin dolu olması gerekirdi," diyerek hem korkusunu gizlemeye çalışıyor hem de başını dik tutarak güçlü görünmeye çabalıyordu. İblis yavaşça yanına yaklaştı ve alaycı bir tonda, "Benim değerli minik lokumum, senden sonra çok şey değişti. Ruhun artık benimle ve sen buradan asla kaçamayacaksın," dedi. "Ama anlaşmamızda bu yoktu. Sana ruhumu vermedim," diye haykırmak isterken kandırılmış olduğunu anladı. Derinin zihni hızla bir çıkış yolu arıyordu. Kaçmalıydı. Ama nasıl? Gözleri çadırın loş köşelerine kayarken eski kitapların üst üste yığıldığı bir masa gözüne çarptı. Tozlu ciltler arasında tanıdık bir semboller vardı. Küçükken onu çağırmak için kullandığı kitabı hatırlıyordu. Hançer. O hançer, varlıklar dünyasıyla ölüler diyarı arasındaki bağı kesebiliyordu. Eğer onu bulabilirse, derin hızla masaya yöneldi. Parmakları titreyerek kitapları karıştırdı. Sayfalar eski ve küf kokuluydu. Ama nihayet birinin arasına sıkıştırılmış sapı kırık bir hançer buldu. Korkuyla ama kararlılıkla onu kavradı. Soğuk metal avuçlarının içinde titreşiyordu. Kehribardan yapılan sap, kırık olmasına rağmen enerjisi çok yüksekti. Saf bir kalbe değdiği anda ruhu da bedeni de geri gelecekti. İblis, derinin hareketini fark ettiğinde kahkahaları kesildi. Gözleri öfkeyle kısıldı. "Ne yapmaya çalışıyorsun?" diye homurdandı. Ama artık çok geçti. Derin, hançeri sımsıkı kavrayarak tüm gücünü topladı. Kendi bedenine doğrulttu ve göğsüne bastırdı. Büyük bir acıyla beraber zaman bir anlığına durdu. Soğuk alevler etrafını sararken hançerin içindeki güç serbest kaldı. İblis tiz bir çığlık attı. Derinin içinden yükselen ışık onu geri itiyordu. Yüzü dehşetle geriye çekilirken gölgeler kaybolmaya başladı. Ruhunun ona geri döndüğünü hissediyordu.
Yıllardır süren boşluk nihayet doluyordu. Karanlık tamamen silindiğinde derin gözlerini açtı. Nefes nefeseydi ama özgürdü. Artık kabuslar peşinde değildi. İblis sonsuza kadar pazarda hapsolmuştu. Ancak odasında tuhaf bir sessizlik vardı. Hava hala ağır ve boğucuydu. Göğsüne bastırdığı elini yavaşça indirdi. Teni soğuktu ama kalbi hala atıyordu. Başarmıştı. Tam o anda odadaki tek ayna bir çatlama sesiyle ortadan ikiye ayrıldı. Yansımasında kendisine bakan figür bir anlığına yabancı göründü. Kendi gözleri artık aynı değildi. İçinde tanıdık bir gölge parlıyordu. Parmaklarının arasında solgun, titrek bir gölge dolaşıyordu. Derinin kanı dondu. Odanın duvarları titredi. Gölgeler tekrar hareketlenmeye başladı. Bütün ışık bir anda söndü. Ve karanlığın içinde kesik kesik nefes alan bir varlık vardı. Aynadan gelen kısık, boğuk bir kahkaha duyuldu ve derin hızla aynadan uzaklaştı. İblis, kendi yöntemiyle aynadan çıkmaya hazırlanıyordu. Gözlerini karanlığa alıştırdığında, aynanın kırık parçalarından yansıyan silüetler belirsizce seçilebiliyordu. Odanın havası ağırlaşmış, sanki görünmez bir el boğazını sıkıyormuş gibi hissediyordu. Fısıltılar yeniden başlamış, bu kez daha yakın ve tehditkardı. "Demek kurtuldun," diye fısıldadı bir ses tam arkasından. Derin, hızla arkasını döndü ama hiçbir şey göremedi. Sadece karanlık ve gölgeler vardı. "Beni bu kadar kolay yenebileceğini mi sandın?" diye devam etti ses. Bu kez daha yüksek ve alaycı bir tonla. "Ben senin içindeyim artık. O hançer sadece dünyadaki bedenine dönmeni sağladı." Derin, titreyen ellerini yumruk yaptı. "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı. Sesi çatallanmıştı. "Senden kurtuldum. Anlaşma bozuldu." Kahkaha daha da yükseldi. Sanki tüm odayı dolduruyordu. "Anlaşma hiçbir zaman bozulmadı Derin. Sadece ertelendi. Şimdi bedelini ödeme zamanı geldi." Birdenbire odadaki tüm gölgeler tek bir noktada toplandı ve yavaşça şekillenmeye başladı. Önce bir silüet belirdi. Sonra yavaş yavaş bir insan figürüne dönüştü. Gözleri karanlık ve boştu. Yüzünde ise alaycı bir gülümseme vardı. "Merhaba Derin," dedi iblis. Sesi iğrenç bir şekilde tanıdıktı. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Derin, dehşetle geriye doğru sendeledi. Bu imkansız," diye kekeledi. "Seni sonsuza kadar hapsettim." İblis omuz silkti. "Sen sadece aptal bir ölümlüsün Derin. Benim gücümü asla anlayamazsın. Ben her yerdeyim. Herkesin kabusuyum. Ve şimdi senin sayende kendi bedenimde özgürce dolaşıyorum. Aptal çocuk, borcunu ödeme zamanın geldi." İblis derine doğru bir adım attı. Derin, panik içinde etrafına bakındı. Bir çıkış yolu arıyordu. Ama o da sanki bir kapan gibiydi. Her yer karanlık ve tehlikeyle doluydu. "Nereye kaçabileceğini sanıyorsun?" diye sordu iblis. Sesi alaycı bir fısıltıya dönüştü. "Sen artık benimsin. Sonsuza kadar." İblis elini uzattı ve Derin'in yüzüne dokundu. Derin, o an vücudunun buz kestiğini hissetti. Sanki ruhu bedeninden çekiliyordu. "Hayır!" diye bağırdı Derin, tüm gücüyle direnmeye çalışarak. "Bana dokunma." Ama iblisin gücü çok fazlaydı. Derin, yavaş yavaş kontrolünü kaybediyordu. Gözleri kararmaya başladı. Zihni bulanıklaşıyordu. "Artık direnmenin bir anlamı yok," dedi. Sesi tatlı ve baştan çıkarıcıydı. "Anlaşmaya sadık kal. Birlikte bu pazarı yöneteceğiz. Birlikte sonsuza kadar kabuslar yaratacağız." Derin, son bir çabayla gözlerini açtı. Aynanın kırık parçalarından birine baktı ve kendi yansımasını gördü.
Ama o yansımada ruhsuz olan bedenine bakıyordu. O an her şey sona erdi. Derinin bedeni buz kesmişti. Sanki içten içe kanı çekiliyor. Diri diri ölüyordu. En başından beri iblise teslim olmuştu. Verdiği her nefes, attığı her adım onu bu kaçınılmaz sona hazırlamıştı. Ruhunun derinliklerindeki o karanlık anlaşma şimdi acımasız bir gerçekliğe dönüşüyordu. Kabuslar. Pazarı yeni bir satıcı kazanmıştı ve bu pazar sonsuza kadar var olmaya devam edecekti. Çünkü insanların korkuları asla bitmeyecekti. Son.